2 kiloya ne kadar şeker kullanacağız biliyor musunuz? Sadece 200 gram. Şöyle yapılıyor, sen de böyle yapacaksın. Hayır. Her porsiyon böyle olacak. Benim tarifim bambaşka. Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Önümde şahane bir balkabağı var ve sizlere fırında balkabağı tatlısı tarifi vereceğim ama bildiğiniz bütün tarifleri unutabilirsiniz. Şöyle yapılıyor, sen de böyle yapacaksın. Hayır, benim tarifim bambaşka, bana özel, aşırı şekerli değil ama sunumu, görüntüsü inanılmaz güzel olacak. Son bitmiş hali üzeri böyle karamelsi bir yapıyla kaplanacak. Cevizlerimizi koyacağız. Son dokunuşu da sütlaç kaymakla yapıp muhteşem bir balkabağı tatlısının tadına bakacağız. Bence kabağı soyarak başlayalım. Sizler tabii ki balkabağınızı pazardan temizlenmiş şekilde alabilirsiniz ama mümkün olduğunca kalın dilimli almaya çalışın. Eğer ki hazırlanmışsa kalın dilimlerden seçin. Eğer sizin için keseceklerse benim için kalın dilimleyin diye. Şu anda ben o dilimlemeyi göstereceğim size. Kabağın dışını güzelce ovalayarak yıkamıştım zaten. Şimdi kopardığım yerde de topraklar var. Onları da güzelce yıkadım ki keserken içerisine topraklar girmesin. Çevirelim. Gidelim tezgaha. Çok ağır. 10 kilo. 10 kiloluk tabii tatlı yapmıyoruz burada. Biz kalabalık bir ekibiz. Ben epey fazla yapacağım ama kalanları da paylaşacağız tabii. Her şey sizin için. Önce bir ikiye keselim. Keskin büyük bir bıçağınız varsa iş görür. Testere işinizi görür. Bu arada tehlikeli bir iş. Gerçekten elinize kaçırabilirsiniz, kayabilir. O nedenle dikkatli olun. Yalnız kabağımızın rengi muazzam. Özellikle bal kabağı tatlısı için bunun gibi turuncu kabakları kullanıyoruz. Kireçte beklemiş o sert, dışı çıtır, içi yumuşak kabaklar için kış kabağı dediğimiz birazcık daha açık sıraya yakın olan kabakları kullanmak çok daha faydalı oluyor. Çünkü bunlardaki su oranı daha fazla. Kirece yatırırsanız dışı katırlaşırken içerisine doğru çökmeler yaşanabilir. O nedenle o bir farklı kabak tatlısı. Bu bambaşka bir şey. Şimdi içini boşaltıyoruz. Bir kaşık yardımıyla bunu kolayca yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisindeki o uzun lifler, yapışık liflerin hepsini temizledik. Çekirdekleri atmayın lütfen, onları ayıklayın. Fırında güzelce düşük ısıda kurutun ve sonra tadına bakın. Hatta isterseniz önce fırında kurutun, sonra tavada hafiften tuzlayarak bir kavurun. Of, muazzam oluyorlar. Şimdi tekrar dilimleyebiliriz. Yatıralım. Şu birleşme noktalarını keseceğim. Daha düzgün dilimler çıksın diye. Evet, yüzeylerimizi düzledik. Tabii ki buradan şimdi çıkan parçalar var. Bunları tatlıda kullanmayacağız ama muazzam bal kabağı çorbası, bal kabağından soslar, bal kabağıyla yapacağınız bir makarnayla kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Nefes nefese kaldım. Kesmeye devam. Şimdi kalın dilimler kesiyorum. Yaklaşık şöyle arkadan 2'şer dilim gibi keseceğim. Dikine kesmek tabii ki daha kolay şu andan sonra. Şimdi uçlarını da alacağız. Son az kaldı. Bu arada yapacağınız işin en zor kısmı bu. Şimdi uçlardaki şuralara fırında yanacağı için bakın şu parçalar, şu ince parçalar. Oraları da alıyorum. Şimdi geldik işin sırrına. İkiye böldük ortadan ve muhteşem böyle bir sunum kabağımız oluştu bakın. Her porsiyon böyle olacak. Yani bir kişiye şöyle güzel bir parça dolu dolu etli bir kabak vereceğiz. Şimdi dilerseniz bunun eğer kabuğu yoksa problem değil. Ama fırında kabak yaparken özellikle alt kısım metale değdiği için oradan bir yapışma, üst taraf tam pişememe. Biz ne yapacağız? Burayı soymayacağız. Ağzından şimdiden sulanıyor. Burayı soymayacağız. Tabandan buradan başlayacağız pişirmeye ve bu kabuk güzelce yanacak. Buradan kendi kendine ayrılacak. Bizim üstünde içerisinde neredeyse böyle sufle kıvamında yumuşacık bir kabağımız oluşacak. Şimdi kabakları hazırlayayım, sonra bunların marinasyonu var. Tartımızı açalım. Tartınız varsa bu işlem kolay olacak ama tartınız yoksa ufak bir göz kararı da anlatacağım. Öncelikle kabaklarımı tartıyorum. Şöyle bakalım. 605, 800, 830, 1. Tabii göz kararı ilerliyorum. 1, 250, 1,5. Tam 2 kiloya yakın kabağımız var. 2 kilo kabak var. Normalde bir kabak tatlısı olsa bazı tariflerde 2 kiloya 2 kilo, 2 kiloya 1 kilo şeker kullanılıyor. Ve kabağın tadını almanız neredeyse imkansız hale geliyor. Şimdi benim anlatacağım yöntemle hem daha az şeker kullanacağız
hem de kabağın o gerçek tadını alabileceğiz. Yani kabağı doğru pişirmekten yanayım ben. 2 kiloya ne kadar şeker kullanacağız biliyor musunuz? Sadece 200 gram. Şekerimiz hazır. Ne koyuyoruz biliyor musunuz? Tuz. Neden? Tadı daha da öne çıkartacak. Şekerli tadı daha iyi almamızı sağlayacak. Yaklaşık 5 grama yakın tuzumuz var. Bu da böyle silme bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunları karıştıracağız. Detaylı anlatıyorum. Aslında yaptığım işlemler çok kolay. Bu yöntemi daha önce görmediyseniz diye hiçbir şeyi kaçırmayın diye detay anlatıyorum size. Bir çatal ya da keskin böyle bir bıçağın ucuyla şimdi hafiften delikler açıyoruz. Normalde kabak sulanmasın diye uğraşırız. Bu sefer kabağımız birazcık sulansın diye uğraşıyoruz. Neden? Çünkü şeker içerisine çekecek noktalar açıyoruz. Çünkü kabağı tekrar ocakta vesairede, tencerede kaynatmayacağız. O nedenle seçtiğiniz kabak etli olsun, güzel olsun. Yani en azından şu kadar bir eti olsun. İncecik kabaklarla bu tarifte birazcık zorlanabilirsiniz. Her zaman için malzeme kalitesi böyle basit tariflerde belirleyici oluyor. O nedenle ben de gidip marketten almak yerine pazardan güzel bir kabak seçip geldim buraya. Tuz ve şekerimiz burada. Adeta böyle bir eti tuzlarmış, şekerlermiş gibi ya da böyle bir balığa bazen işte böyle bir marinasyon yapıyoruz. Onun gibi böyle şekerli tuzla beraber kabakların üzerine serpiştireceğiz. Hatta böyle batırabilirsiniz. Şimdi bu kabakları böyle sıkışık bir yere almamız gerekiyor ki birbirlerine değerek iyice su salabilsinler. Daha dar bir tencere olabilir, daha dar böyle bir kek kalıbınız olabilir ya da bunun gibi böyle bir tane kaseye de koyabilirsiniz. Sizler evinizde bunu çok kolaylıkla yapacaksınız. Ben detay kaçırmayın diye böyle tek tek uzun anlatıyorum. Kalan şekeri tabii ki ölçtüğümüz şekeri mutlaka içeriye koyacağız. Bu şekerin haricinde çok küçük bir eklememiz daha olacak. Onu az sonra anlatacağım. Daha şimdiden bakın sulanmaya başladılar. Etrafından sular çıkmaya başladı. O kabağın muhteşem suyuna ihtiyacımız var. Kalan şekerleri de koyduk. Şimdi ben bunun üzerine streçliyorum. En az 2 saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz. İki dedik, 3 saat oldu. Ama neden? Bakın şu suya bakın. Şimdi dur çıkartınca daha iyi göreceksiniz. Bakın dedim gösteremedim. Şu üstünü açayım. Kabaklar bütün o şekerle beraber kendi suyunu bıraktılar. Kabaklarımızın sığabileceği bir fırın kabına ihtiyacımız var. En başta söylediğim gibi eğer ki kabuksuz kullanacaksanız kabaklarınızı tepsinin altına mutlaka yağlı kağıt, hatta 2 kat yağlı kağıt serin. Böylelikle alttan gelecek sıcaklıkta ufak bir koruma kalkanı yaratmış olursunuz. Kabaklarımızı şimdi doğruca tepsiye diziyoruz. Hiçbir şey yapmayacağız. Güzelce sığdırdık. Fırın 200 derecede, fansız açık çünkü bununla fanla ilgili bir işimiz yok. Kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakikayla 1 saat arasında pişireceğiz. Buradaki suyu ne yapacağız? Muazzam bir şerbet yapacağız bundan da. Şimdi kalan bütün o kabaklı su, şeker hepsini şuraya koyalım. Sadece 200 gram şeker kullandım unutmayın. Yani bir su bardağından biraz fazla. Buraya ufak bir iki ekleme daha yapacağım. Yarım çay bardağı üzüm pekmezi. Evinizde hangi pekmez varsa onu da koyabilirsiniz. Ve yarım çay bardağı da su. Ben şimdi bu şerbetin içerisine bir tane karanfil, birazcık da tarçın çubuğu koyacağım. Beraber kaynatacağım, güzel bir aroma verdireceğim. Sizler dilerseniz bunu koymayabilir ya da portakal kabuğu, vanilya gibi farklı aromatiklerden de faydalanabilirsiniz. Ellerimi yıkıyorum, sonra fırına. Şimdi şerbetimizin altını orta ateşte açıyoruz. İçerisine bir tane karanfil yeterli olur. Arkadan bir aroma versin istiyorum çünkü. Yarım tarçın çubuğu şurada kırayım. O da kafi. Şeker eriyecek. Hafiften böyle ballı bir kıvam alana kadar kısık ateşte kaynatacağız. Şerbetimiz de oldu. Altını kapatalım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynattım kısık ateşte. Kaynama işlemi bittikten sonra içerisinden tarçın çubuğu ve karanfili mutlaka çıkartıyoruz ki çok daha fazla aroma vermesinler. Sadece böyle geriden gelen güzel bir lezzet dokunuşu istiyorum onlardan. Şerbetimiz hazır. Kenarda beklesin. Bakayım kabaklar daha pişiyor. Ben de bir kahve içeyim. Nasıllar ama? Çok güzel oldular. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Sıcak.
Şimdi size yumuşaklığını göstereceğim. Nasıl anlayacaksınız çünkü piştiğini. Hafiften şöyle kalın bir tanesinin tam böyle ortasından batırın. Herhangi bir bıçakla ya da çatalla da olabilir. Böyle yumuşacık gidiyor bakın. Ben bıçağı tutmuyorum. Kendi gidiyor. Tabana değdiğini duydunuz. Bitmiştir. Burada güzel bak böyle şerbetimiz var. Muazzam kıvam görüyor musunuz? Kopma falan yok. Bilen bilir. Kabakların üzerine birkaç tane delik açıyoruz. Çok böyle parçalayacakmış gibi değil. Ara ara. Zarar vermeden. O kadar uğraştık güzel gözüksün diye. Zaten çatallarla da yaptığımız delikler vardı. Sıcakken yaptığımız şerbeti üzerine gezdiriyoruz. Bitti mi bitmedi. Önce gezdirelim. Evet, şimdi ilk şerbetlemeyi bitirdik. Bir 10 dakika izin vereceğiz. İlk sıcaklığı geçecek. Şu anda ellersek muhtemelen kabaklarımız dağılacaktır. O harlı hali geçene kadar üstünde olanı biraz çekecekler. Sonrasında ters çevireceğiz bunları. Gitgide güzelleşiyor bunlar. Sadece bir 10 dakika dinlendirdik. Hala sıcaklar ama artık dokunabileceğimiz seviyeye geldiler. Şimdi kabaklarımızı ters çeviriyoruz. Dikkatlice. Yalnız şu kabuklara bakar mısınız? Uf, muazzam. Böylelikle ne olacak diye merak ediyorsunuz. Şimdi kabağın sıcağıyla beraber üstten aşağı doğru böyle kabaklar birazcık daha aşağı doğru kendini salacaklar. O lifler kısalacak. Alttan da şerbeti çekmeye devam edecekler. Ne kadar? Bir gece. Yarın sabah geldiğimizde muhteşem kabak tatlılarımız olacak. Bunu oda sıcaklığında bırakacağız. Üzerine örteceğim. Oda sıcaklığında bir gece dinlenecekler. Bu kadar uğraştık ama size muhteşem bir kabak tatlısı yapacağıma söz verdim ve şu anda ona çok yakınız. Süreci kapattık. Yarın görüşürüz. Yepyeni bir günden herkese merhaba. Önümde muazzam duran artık şu kabak tatlılarının tadına bakmak için gerçekten çıldırıyorum. Bir açalım, ters çevirelim. Dikkatli olun. Of, 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 of. Hafiften parlatalım tekrar. Güzelce parlattık. Kavrulmuş cevizim de var. Dolaptan sütlaç kaymağımı alıp geliyorum ve tadına bakacağız. Yalnız kavrulmuş ceviz ve sütlaç kaymağın uyumuyla beraber kabak ağzımda resmen böyle patladı diyebilirim. Çünkü kabağın içerisindeki o öz şeker, öz lezzet tamamen dışarı çıktı. Öyle bir damak yakıcı şekeri yok çünkü. Gayet doğal. Hafif o pekmez tadı da var içerisinde. Çok geriden bir karanfil tarçın geliyor çünkü çok az tutuk içerisinde. Sosu muazzam. Kabak içerisinde yeteri kadar çekmiş ama dilerseniz ben daha şekerli yemek istiyorum, hafif de böyle sulu olsun istiyorum diyorsanız zaten burada sos var. Şöyle de yiyebilirsiniz. Yine daldırın. Şu yumuşaklığına bakar mısınız? İçi bakın ne kadar böyle bir pürüzsüz. Şöyle sosundan da alalım. Bir de böyle bir tadına bakıyorum. Bu daha şekerli severleri daha mutlu edecektir. Ama her iki türlüsü de muhteşem. Bu kadar az şekerle yapılmış bir fırında kabak tatlısını hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tarifi mutlaka deneyin. Her şeyin uyumu, dengesi tam yerinde. Tarifteki püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayın. Videoyu beğenin, kanala abone de olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.